Hepinize selamlar dostlar. Bugün Vartunu Ultra'da Padilla'nın hesabındayız. Aylarca sorulan okçu rehberi nerede, okçu rehberi nerede kaldı videosu için buradayız. Padilla'nın hesabını kullanmak istedim çünkü zaten kendisi bayağı bir güçlü o oyunu bitirdiği için her şeyi gösterebileceğimi düşünüyorum burada oyuna dair. Mozaiklerle başlayalım arkadaşlar. Bu hesapta görüyorsunuz saldırı, sihir, defans, defans, HP mozaiği var. Ben hep diyorum ki kritik bloke lazım. Arkadaşlar bu hesapta olmasının sebebi zaten bu hesabın oyunu bitirmiş olması. Kritik bloke oranı zaten olması gereken oranda %130, %100. O yüzden yavaş yavaş bu oranı yakaladıktan sonra üstü için kritik bloke taşlarını çıkarıyorsunuz. Onların yerine sihir, defans, defans takmaya başlıyorsunuz bunları çıkarıp. Yani bu yanlışlık falan yok ortada. Bu hesap oyunu zaten bitirdiği için bu durumda taşları. Burada 8 tane ekipmandan gelecek kritik bloke oranı %150 kritik oranını aşıyor. Maksimum %150 ve %150 bloke oranı oluyor. O yüzden artık yavaş yavaş bunları sihir defanslı defansa çevirmiş. Sizin de eğer başlıyorsanız en başta okçuya saldırı kritik kullanarak başlamanızı öneriyorum. Onun haricinde defansla P yerine bloke takmanız da sizin yakalayacağınız bloke oranına bağlı tamamen. Eğer bloke oranınız çok düşük kalıyorsa mesela %40 falansa o zaman blokeye takmayın. Ama taktığınızda %70, %80'i yakalıyorsanız blokeye derhal dönün. Çok yararı var. İleride hasar yememenizi sağlıyor. Arıtmalarda aynı şekilde arkadaşlar güç saldırı yapıyoruz. Kritik bloke kesinlikle var. Zırh yapıyoruz ama bunu denk getirmek çok zor. Yani hepsini bunu yakalayabilmek. Orada 10 tane etki ekipman var. 10 tane ekipmandan gelecek zırh, kritik bloke bizim yavaşça taşları sökmemize yardımcı oluyor. Ama işte dediğim gibi bunları denk getirmek acayip zor. Yavaş yavaş artık denk getirebildiğiniz kadar saldırı, güç ve kritik öncelik olacak şekilde gerisini de denk getirin. Şöyle bir bakalım. Ee, Padilla gerçekten hepsini denk getirmiş. Helal olsun. Yavaş yavaş uğraşa uğraşa kilitleye kilitleye arıtma kildiyle vesaire bunları yapmayı başarmış. Şöyle bakalım. Yani 300'e yakın neredeyse kritikle bloke geliyor item başına 80 yıldızda. O da 10 tane yani 8 tane item var. O 2,5K kritik bloke yapar. Acayip bir fark yaratır. %130 oran. Ulaşılması kolay. Bunların hepsini yaptığınız zaman. Zaten alttaki ekipmanlar da 2K'ya yakın neredeyse artmadan kritik bloke geliyor. İşte %130 kritiği yakalıyorsunuz. Ondan sonra her şeyi sökmeye başlıyorsunuz yavaş yavaş. %130'a sabitliyorsunuz kendinizi. %130'dan fazlası gitmiyor zaten. Maksimum %150 oluyor. Şöyle bakalım ejderha dövmesine bakalım. Arkadaşlar burada da her özellikten dörder tane koyabiliyorsunuz. 4 tane zırh, 4 tane güç, 4 beden, 4 bilmem ne vesaire. Yaycıysanız güç ve zırhı koymanız mantıklı tabii ki. 3500 güç, 3500 zırh. Padilla oyunu bitirmiş zaten. Bunu kasmanın yolunu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Bu paket arkadaşlar oyuna her girdiğinizde size gelen bir paket var. Her oyuna girdiğinizde atıyorum sabah girdiniz yeni bir gün. 2 saatlik sınırlı bir paket veriyor size. O sınırlı verdiği pakette işte ejderha tatlığı görürseniz ejderha tatlı olanı alıyorsunuz. Ejderha tatlı olan her gün gelmeye başlıyor size o paket. Her gün gelince hatırlamıyorsam 45 gün mü 50 gündemine bayağı bir yol alıyordunuz ejderha tatlısından. O yüzden eğer para yatırarak oynuyorsanız o paketi kesinlikle alın gördüğünüz zaman. Hiç kaçırmayın çünkü bir daha çok zor geliyor. Döngüye giriyor. Abuk subuk paketler gelmeye başlıyor. O paketi gördüğünüz zaman alın. Aldığınız paket size her gün geliyor. Orada bir sıkıntı yok. 3500 zırh gerçekten çok fark yaratacak bir şey. Eğer zırh ya bir zırh 4 defans 4 sihir defans veriyor düşünürsek ya 14K geliyor. Ee, Şu Tatto'dan 14K defans, 14K sihirli defans geliyor. Aynı şekilde 14K saldırı geliyor. Ya bayağı bir fark yaratıyor gerçekten. Evet şöyle bakıyoruz Padilla'nın özelliklerine. 800. Arkadaşlar bir de bakın burada zeka var. Zekayı götürmüş, liderliği götürmemiş. Bunun sebebini de hemen şuradan göstereyim. Asker sayısını yüzde bırakmaya çalışmış. Çünkü asker sayısı arkadaşlar aydınlatmasından gelen bir saldırı var size. O saldırıyı kaybetmemek için orada zekadan götürmüş liderlik yerine bazılarında. O asker sayısını yüzde tutmuş. Birde bile kalsa o buff'ı siz alıyorsunuz. Ama eğer eksiye düşürürseniz asker sayısını askerlerinizi kaybediyorsunuz ve oradan bir saldırı kaybı yaşıyorsunuz. Yani 5K falan en kötü fulllediğiniz zaman.
O yüzden onu kaybetmeyin. Şöyle modaya bakalım. Oo, modadan da 2000 güç, 2000 zırh almış gerçekten. Arkadaşlar yaycıysanız siz öncelikle güç ve zırh veren fashion'ları alın. Kanat çok bir önemi yok. Kanat zaten eserlerden de gelecek HP ile acayip can kasabiliyorsunuz. Bir de bu oyunda kanadı çok pahalıya koyuyorlar ya etkinlik takaslarında. O yüzden e, dediğim gibi yapabilirsiniz. Bakın 3500 buradan geliyor. 2000 buradan 5500. Zaten daha ne olsun ki hesapta. Şöyle uzmanlık. Arkadaşlar uzmanlıkta yaycıysanız açıldığı gibi savaşçı kondeksini açın. Ama diyorsanız ki işte ben ejder nefesi ejder nefesi diyorum. Ejder kondeksi açtım. Çok bir şey kaybettim. Hayır. Hayır. 15 levelden sonra savaşçıyı zaten tekrar size açıyor. İkinci bir açma hakkı veriyor. Ya oyun eninde sonunda hepsini size kastırıyor. O yüzden eğer ejder veya büyücü açtıysanız öldüm bittimlik bir durum yok. Ama daha hiç açmadıysanız o zaman savaşçı açmanızı öneriyorum. Çünkü asıl yaycının işine yarayan fiziksel saldırı pasifleri falan veren kondeks, savaşçı kondeksi. Onu kesinlikle savaşçı olarak açın. Onun haricinde burada 5 level, 5 kalite yapılmış gördüğünüz gibi. Ben buna yapılmasını öneriyorum saldırı ve defans olana. Bu saldırı sihirli saldırıya yapmış. Arkadaşlar saldırı defans olana yaparsanız daha yararlı olur sizin için. Sihirli saldırı şu an boş bir SG kasacaktır. Bu taraftakiler, bunlar üçlü olanlar daha fazla parça ve daha fazla altın istiyor. O yüzden ikili olanları basarsanız eğer daha iyi olur sizin için. İşte büyücüyseniz sihirli saldırı, sihirli defans olanı. Yaycıysanız da saldırı defans olanı. Basıyorsunuz daha fazla özellik vermeye başlıyor artı bastıkça ve bütün mozaikleri açınca da istediğiniz mozaiği takıyorsunuz böyle. O yüzden buradan gelecek SG'de iyi oluyor. Ne yapalım? Peri'ye bakalım şimdi. Arkadaşlar Peri'de yaycıda hangi Peri'yi alayım diye düşünüyorsanız. Şimdi savaşçı ve büyücüde arkadaşlar durun önce yaycıda şunu göstereyim. %15 defans ve %15 sihirli defans artar diye bir pasif var yaycıda. Savaşçıda direkt %30 defans var. Büyücüde de %30 sihirli defans var. Diğeri yok. O yüzden biz bu eksikliği kapatmak için savaşçıda Apollo, büyücüde de Hades alabilirsiniz diyoruz. Ama yaycıda ikisi de eşit gittiği için buradan gelecek yani sizin oyun tarzınıza göre seçebilirsiniz Peri'yi. Şimdi burada Apollo acayip hasar veriyor eğer botlara karşı vesaire oynuyorsanız. Çok güçlü. Hades de birebir vs'lerde Apollo'ya nazaran biraz daha iyi. Yani birebir vs'lerde. Şu an oyunun başı olduğu için tek atıyor olabilir Apollo. Ama ileride tek atamadığı anda Hades Apollo'dan daha iyi birebir vs'lerde. Oyunun başında Apollo çok hasar vurduğu için herkes Apollo'yu alıyor. Ama ileride Hades bir tık daha iyi birebir vs'lerde. Bu hesapta Apollo'yu kasmış. Ama ben savaş alanına girdim bu hesapla mesela. Arkadaşlar 300k kanama yedim Hades'ten. Zaten benim 900k canım var yani. 300k kanama yedim. O yüzden şöyle de göstereyim hatta. Aynen 900k canım var. 900k canım olmasına rağmen 300k kanama yedim. Ya iki kere daha hareket etsem hareket ettikçe ölüyorum. Acayip güçlü. Ama işte tartışmasız olan bir şey var. Dünya Boss'a bununla girin. Ben Dünya Boss videosuna zar zor yetiştim. Gece 5'teydi Dünya Boss Amerika serverında. Unutmuşum ben gece 5'te olduğunu. Saatler ileri alındı ya. Onu kaçırdım. Bir anda bir girdim Dünya Boss başlıyor. Eyvah dedim hemen yetişeyim dedim. Onları kaçırdım o yüzden. Ona siz dikkat edin yani. Bir de arkadaşlar eserleri takarken şöyle bir şey var. Hangi periye taktığınız önemli değil. Taşımıyorsanız bile olur. Eser size perinin özelliğini aktarıyor. Yani perinin özelliğini aktardığı için periyi taşıyıp taşımamanız önemli değil. Sadece perinizin güçlü olması falan önemli veya potansiyelinin yüksek olması önemli. Bu da aklınızda bulunsun. Şöyle bineğe bakalım. Binek zaten kesin yani. Güç, beden, zırh yani tartışılmaz. Ama siz yeni bir binek açtığınız zaman zeka da geliyor mecburen veya aydınlattığınız zaman vesaire. O yüzden hepsi kasılıyor. Binekte çok konuşulacak bir şey yok. Güçle zırha basmış zaten gördüğünüz gibi. Bu da 250 istiyor artık bir canavar taşı güç ve zırhı geliştirmek için. 4 levele de yaklaşmış. Şöyle becerilere gidelim. Arkadaşlar e, becerilerde şöyle bir şey var. Şimdi eğer siz kusura bakmayın çok konuştum. Eğer siz arkadaşlar becerilerde kendinizi şöyle göstereyim. Buradaki gibi öne değil de rakibiniz kendini arkaya koymuşsa arkadaysa eğer buz ve zırh delici 45 ile böyle 70 level arasında falan büyücüye tek atıyor direkt. Direkt tek atıyor. Acayip güçlü. Acayip güçlü. Ama ilerledikçe tek atamamaya başladıkça buz biraz zayıflıyor ama
İşte buzda gördüğünüz gibi parça etkisi de var. Bir tane yararlı etki dağıtıyor buz. Ee, O yüzden kullanılabiliyor oyunun başında ama arkaya koymuşsa adam kendini buz ve zırh delici acayip güçlü bir ikili. Zaten adam kendini arkaya koysa buz ve zırh deliciyle vuruyorsunuz. Öne koysa uzmanlık savaşçı kondeksinden savaşçı maxıyla vuruyorsunuz. Yaycı o yüzden son gelen güncellemeyle acayip güçlü oldu. Yani nereye koyarsan koy bir şekilde sana geliyor yapıştırıyor. Orada savaşçı kondeksinin aldığı defans buff'ı da cabası üstüne. Onun haricinde arkadaşlar şöyle bir bakalım. Pasifler her zaman olduğu gibi pasifleri öncelikle kesinlikle fullliyoruz. Özellik veren bütün pasifleri. Şu %10 olasılık olan pasifi arkadaşlar eğer şimdi siz ekstra kase alıp ekstra puanınız yoksa hepsini fullleyemiyorsanız onu şu an açmanıza gerek yok. Ya para yatırmadan oynuyorsanız 5 beceri puanınızı %10 olasılığa harcamayın. Bence gidin aşağıdaki becerilerinizi fullleyin. Zaten aşağıdaki beceriler gayet yeterli oluyor. Onu açıp yukarıya gitmenize gerek kalmıyor. Ama işte ileride yavaşça biriktikçe onu da tabii ki açmanızda fayda var. Çünkü oradan ikinci maksa gidiyorsunuz. Şimdi pata geçelim. Ben 3 tur boyunca %35 hasar azalır. Bunun kritik noktası arındırılamıyor. Yani siz adama bunu atıyorsunuz. Ne yaparsa yapsın 3 tur boyunca verdiği hasar %35 azalıyor. Bu beceri arkadaşlar gitti artık. Yani eski oyunlardaki gibi değil. %75 vuruyor. Zaten adama Pu deseniz %75 vuruyorsunuz. O yüzden hiçbir gereği yok bunun. Max aynı şekilde uyanış değeri düşürüyor. Bütün karakterlerde uyanış değeri düşürüyor. Büyücüde 600, savaşta 900. Ama burada kritik hasarını %35 arttırıyor 3 tur. Arkadaşlar periye kalkmadan bu Max'ı atarsanız bir tur hadi periye kalktınız 2 tura düşüyor. 2 tur boyunca peride %35 kritik hasarınız artıyor. O yüzden kritik kasmanız çok önemli yaycıda. Acayip bir buff geliyor bu becerilerden de. Şöyle bakalım. Başka ne yapabiliriz? İkinci Max. İkinci Max da oyunun ileri safhasında acayip fark yaratan bir beceri. Arkadaşlar zaten %402 bir hasar veriyorsunuz. İki düşman birimine. Bir de bunun üstüne adamın alınan tedavi etkisi %50 azalıyor. %50 acayip bir rakam. %50. Adama siz bunu attınız diyelim. Sembol basıp bu max'ı attınız. Ucunda bir canı kaldı adamın. Adam gidiyor kendine sembol basıyor. Yani saldırı bassın. Adam gidiyor ucunda kaldı canı. %50 EP iyileştirildi diyor ya iyileştirme sembolünde. %50 iyileştirmiyor. Yarısını iyileştiriyor sadece. Yani adam can çekemiyor. Boşa gidiyor bir de sembol onun üstüne. Bu beceri de oyunun ileri safhalarında acayip yararlı o yüzden. Çok iyi kullanabilirsiniz. Ee, Arenada olsun, işte birebirde olsun acayip etkili oluyor adam can bastırmadığınız için. O kritik saldırı olasılığı %35 çok konuşmaya gerek yok. O çok fark yaratan bir şey değil ama işte bu beceri kendi başına bayağı bir güçlü. Semboller arkadaşlar bence en iyi üçlü saldırı, iyileştirme ve defans sembolü yaycıysanız. Yani kanamayı da kullanabilirsiniz. Kanama da acayip güçlü kanama atıyor da şöyle o defans sembolünü bastığınız zaman şuna direkt verdiği hasarı siliyorsunuz rakibin. O hasar silince zaten Amazon diyorum. Apollo boşa gidiyor. Kaos sembolünü de arenada kullanabilirsiniz. Böyle göstereyim onu da. Kanama sembolü çok güçlü dediğim gibi. Bana çok kanama attı ama bu sembollerin önüne yani birini çıkarıp yerine kanamayı koyamıyorum. O yüzden bu üçlüyle oynamak daha mantıklı geldi bana ama oyunun başında kanama daha güçlü. Soketlerde arkadaşlar saldırı kritik bloke yapıyoruz. Karakter fark etmeksizin. Yani hangi karakter olduğunuzun hiçbir önemi yok. Saldırı kritik bloke kasıyorsunuz. Büyücüyseniz tabii ki sihirli saldırı kritik bloke kasıyorsunuz. Ee, Buradan kritik blokeyi buradan alıyoruz ki yavaş yavaş taşlarımızı normale düzeltiyoruz. Onun haricinde neredeydim ben? Bu beceriler. Soket. Evet, soket bonusu. Arkadaşlar burada bakın gördüğünüz gibi zırh kırmaya ve ikinci maksa sadece öncelik verilmiş. Çünkü bunların şartları saldırı. Saldırıda belirli bir değere ulaştırırsanız bunların hasarını arttırabiliyorsunuz. Bunları da yapmayı unutmayın ileride. Çok etki. Mesela %6 buradan, %8 buradan, %4 buradan, %10 da buradan. Acayip bir şey oldu zaten. Zırh kırma kendi başına çok fark yaratan bir beceri. Bir de o ekstralarla çok güçleniyor. Gördüğünüz gibi her tur %10 hasar arttırıyorsunuz. Bir saniye bekleme süresi var. Seri seri atabilirsiniz bunu. Hatta adam yavaş oynuyorsa tek roundda bundan 3 tane vurabilirsiniz. O derece güçlü bir beceri.
Bunu da unutmayın. Yani zırh kırma yaycının olmazsa olmazıdır. Ekler olsun, deneme olsun, birebir vs olsun hiç fark etmez. Her yerde çok güçlü. Her yerde kullanabilirsiniz. Bu beceri altılısı da gayet okey beceri altılısı. Sadece parça işte yerine kullanabilirsiniz. Dünya Boss'ta da her şeyi çıkarıp savaşçı max ile düz max gireceksiniz. Şöyle yeteneğe bakalım. Arkadaşlar yetenekte konuşacak bir şey yok zaten. 800 level olmadığınız sürece saldırı yüzdesi arttıran ve şu aşağıdaki defans, el defans yüzdesi arttıranları fullliyorsunuz. Her şey fullendikten sonra devam ediyorsunuz yan tarafa doğru. Şurada ileri safa için çok iyi bir şey var. Zırh kırma kritik vurursanız uyanış değerini 50 düşürüyor. Arkadaşlar 10 level yapınca 500 düşüyor. Adamı asla periye kaldırmıyor yaycı oyunun ileri safhasında. Ama daha oraya ulaşamadık. Bakalım ulaşınca göreceğiz ne olacağını. Hepimiz merakla bekliyoruz. Kaderler de aynı şekilde her karakter için tartışılmayacak şekilde aynı. Sadece burada kritik çıkarıp defans takmış. Zaten onu söylemiştim size. Kritik yüzdesi %130'a sabitlendiği için bunu yapmış. Siz kritik oynayın. Yani kritik yüzdenizi %100'ün üstüne çıkarmaya çalışın mümkün olduğunca. Pasif beceriler zaten hiç tartışılmayacak şekilde herkes aynı pasif becerilerle oynuyor. Oyunun en meta, en iyi pasif becerileri bunlar. Kadere takılacak. Bunları yaparsınız dediğim gibi. Şöyle size potansiyeli de göstereyim. Tekrardan söylediğim gibi. Peri nerede arkadaşlar? Demiştim ya Peri'nin size özelliğini aktarıyor. Mesela bunun 26.800 saldırısı var ya takmanıza gerek yok Peri'yi. Burada %50 500 puan olduğu için %50 oranında onu size aktarıyor. Yani Peri'yi takmanıza gerek yok. Sadece eserinizi takın ve Peri'niz güçlü olsun, potansiyeli basılmış olsun yeterli. Peri'yi taşımanıza gerek yok Peri'den gelen özellik aktarımı için. Bu eser özellik aktarımı demek. Peri'nin özelliği neyse size onu aktarıyor. Yani ileride eğer periniz güçlüyse bakın 39.400 sihirli saldırı sadece eserden geliyor. Ya 138k HP kazanmış. 138k. Çıkarsan direkt 100k SG düşer çardan. O derece fark yaratan bir özellik bu. Şöyle bakalım becerilere de arkadaşlar hepsini fulllemiş zaten. Peri içinde bakalım. Neler var neler yok. Işık zekası, bedeni, zırhı. Bunları fullleyeceksiniz, basacaksınız. Bu birlik zırhı arttırmamış niyeyse. Zeka ve bedeni basmış sadece. Onun haricinde sanırım daha fazla da bir şey yok bakabileceğimiz. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Çekilişimize katılmayı da unutmayın. Bir önceki videoda çekilişimiz var. Hepiniz kendinize iyi bakın.